Sonuçta benim. Niye kullanmayayım ki? Kıymetlimiz. Bu introdan da anlaşılmadığı üzere lityum pillerle alakalı konuşacağız. Bununla ne olur ya? Sabırsız arkadaşlar için önce bölümleri özetleyeyim, sonra anlatımlara geçeriz zaten. İlk bölümde lityum batarya türleri ve bunların kullanım alanları. İkinci bölümde bataryaların seçiminde ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. Üçüncü bölümde de kısaca batarya şarj modülü türlerine değineceğiz. İlk olarak genelde en yaygın görülen bu eski laptop bataryalarından, işte matkap bataryalarından çıkan 18650 diye geçen şu pillerden bahsedeceğiz. Bu arada o 18650'deki 1865 pilin boyutlarını söylüyor. Bu piller lityum iyon diye geçen piller. Genellikle, yani çok yaygın bir şekilde nadir modeller hariç, çalışma standart voltajı 3.7 volttur. Tam şarj voltajı da 4.2 volt. Yani 4.2 voltta şarjı kesiyor, tam dolmuş oluyor. Avantajları zırhı, yani dışında bir metal kaplaması olduğu için diğer pillere göre fiziksel olarak biraz daha dayanıklıdır. Zaten bir de ayrıca en büyük özelliklerinden, bizim için en büyük özelliklerinden biri de eskiden beri eski laptoplarda, matkaplarda kullanıldığı için, yani bir hurdadan bunları çıkarmak, yeniden kullanılabilir hale getirmek, kendi projelerimizde kullanılabilir hale getirmek mümkün ve ucuza mal oluyor. Hatta biraz daha performans isteyenler için bunun 21700 modeliyle bir abisi daha var. O biraz daha fazla akım verebiliyor ve biraz daha fazla kapasitesi var. Kısaca en büyük dezavantajı da tabii ağır kaplaması olduğu için ağır ve sert olduğu için de her yere sığmıyor, her yerde kullanılamıyor. Bu kategoride ikincisi kese pil ya da lipo piller diye geçenler. Yani lipo ile lityum iyon farklı şeyler. Yani bu bilginiz olsun. Öyle gösteriliyor çoğu zaman, çok dikkat edilmiyor ama lipo piller bunlar daha yumuşak olan, gri bir kaplaması olup üzerinde de sarı bir bant olur. Eğer siz elden alıyorsanız, bir şeyin içinden çıkmadıysa yani. Ve ekstradan da dahili olarak üzerinde bir tane BMS, yani şarj koruma devresi olur. Eskiden 18650 kullanılan, yani 18650 lityum iyon piller kullanılan çoğu yerde, mesela özellikle laptoplarda artık bu piller kullanılmaya başlamıştır. Çünkü bunun sebebi de metal bir kasası olmadığı için yumuşak olması, yani istediği şekil verilebilmesi, herhangi bir mesela ince laptoplar gibi, telefonlar gibi, cep telefonları gibi alanlara koyulabilmesi. Tabi yine kasası olmadığı için hafif. Ayrıca 18650 pillerden bir kritik farkı daha var. Lipo piller anlık olarak ya da devamlı olarak daha fazla akım, daha fazla güç verebiliyor. O yüzden de yüksek güç gerektiren, mesela yine aynı şekilde laptoplara değineceğim. Laptoplar gibi, mesela dronlar gibi en yüksek hatta akım çeken şeylerden birden kalkış, özellikle hızlı yarış dronlarında bunlarda kullanılıyor. Çünkü anlık olarak verebildikleri akım gerçekten çok yüksek değerlere çıkabiliyor. Mesela anlık 20 amper, 40 amper gibi değerler verebiliyor. Hatta 100 ampere kadar çıkan bataryalar var galiba anlık olarak, ama devamlı değil. O yüzden de bu alanlarda kullanılıyor. Ayrıca dronlarla ilgilenen arkadaşlar için ekstra bir bilgi daha vereyim. Eğer ilginizi çekmiyorsa buraya atlayabilirsiniz. Bölüm olarak koyacağım burayı. Lipo pillerde, özellikle büyük paket olan dronlar için tasarlanan lipo pillerde C rating, yani C değeri veya C oranı diye geçen bir değer olur. 20C yazar, işte 40C, 30C, öyle bir rakam yazar. Bu değerin manası pilin kapasitesi neyse, mesela hesaplaması kolay olsun 1000 mAh diyelim. Bunun anlık, yani burst diye yazabilir ayrı bir şekilde. C değeri mesela 20C ise o kapasiteyi, yani burada 1000'i 20 ile çarptığımız zaman anlık olarak alabileceğimiz akımı miliamper cinsinden bize veriyor. Yani burada 20.000 miliamper, o da 20 ampere geliyor. Yani anlık olarak o bataryadan 20 amperlik bir akım çekilebiliyor. Ama yine dikkat edilmesi gereken, az önce de bahsettiğim gibi, bu pillerin üzerinde genelde 2 tane C değeri olur. Birisi anlık olarak, yani kısa süreli, birkaç saniyelik, mesela drone'un kalkış anı gibi, hızlanma anı gibi anlarda çekilebilecek burst değeri. Bir de devamlı, continuous diye C ekstra o şekilde yazılabilir. Bu değer genelde onun yarısı civarlarında olur. Mesela 20 C'lik burst değeri varsa genelde 10 C'lik de bir devamlı değeri olur. Bu da devamlı olarak, yani sürekli olarak, mesela 10 C değeri varsa devamlı da 10 amperlik bir akım çekilebilir manasına geliyor. Eğer bataryanın değeri 1000 mAh ise, yani 2000 mAh ise ve 10 C ise devamlı değeri, bu sefer ne olacak? 20 amper olacak. Şimdi geri dönüp bu lipo pillerin dezavantajlarına değinirsek, avantajlarının yan etkisi gibi bir şey aslında. Kasaları olmadığı için delinmeye ya da işte fiziksel hasara çok daha müsait. Ayrıca bu pillerin delinmesi, yani bütün lityum piller de aynı ama
Lipo piller daha rahat delinebildiği için bunlar için söylüyorum. Delinmesi çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çünkü lityum pil yangını söndürülemiyor ne yazık ki. Yani söndürülebiliyor ama çok büyük güçlüklerle. Mesela bir elektrikli araç yangını genelde söndürülmeye çalışılmaktansa kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çünkü lityum pillerin içinde lityum kobalt oksit olması lazım sanırım. Böyle bir metal kullanılıyor. Bunun içinde de oksit kısmında oksijen var kısacası. Kimyasal reaksiyona girdiği zaman bu oksidi ayırıyor. Yani kendi oksijenini üretiyor. O yüzden de bu pili suyun içine bile soksanız yeterince soğumadığı sürece, yani o kimyasal kaçış deniyor galiba, o devam ettiği sürece pil kendi oksijenini üretiyor. O yüzden suyun altında bile yanabiliyor. Bu sebeple de buradan hani ekstra üzerine basmak istiyorum. Lityum pilleri kullanırken ya da herhangi bir şekilde monte ederken kesinlikle dikkatli olun. Herhangi bir şekilde delinmesi halinde hiç dokunmaya, söndürmeye çalışmayın. Sadece başka bir şeyi yakamayacağı açık bir alana koyun. Çünkü çıkan gazlar da zehirli. Kendinizden uzaklaştırın. Açık bir alanda yanıcı hiçbir şeye yakın olmayacak şekilde sönmesini bekleyin. Bu söylediklerimin dışında iki çeşit batarya daha var. Bunlardan biri işte kamyonlarda, arabalarda kullanılan kurşun asit bataryalar. Bir de bunların daha artık moderni ya da daha güncel hali diyelim. Bunlar da teknelerde, işte karavanlarda, güneş enerji sistemlerinde mesela enerji depolanmasında kullanılan LiFePO4 diye geçen, yani LiFePO4 diye geçen bataryalar. Bunların üzerinde ama çok durmayacağım çünkü bizim işte yaptığımız bu kendin yap projelerinde falan çok gerekli olmayacak seviyede bataryalar. Bataryaların seçiminde ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. Burada kendimize sormamız gereken birkaç soru var. Mesela bunlardan ilki, bana kapasite mi lazım ya da güç mü lazım? Mesela ben drone gibi bir şey yapıyorsam bana tabii ki güç lazım. Anlık çekebileceğim gücü sağlayabilen bir batarya lazım. Ama diyelim ki genelde yaptığımız gibi işte ESP32 Arduino gibi bir şey yapıyoruz. Çok fazla güce ihtiyacımız yok ama devamlı olarak dayanıklılığa, işte yani stabil olmasına ihtiyacımız var. O zaman kullanacağımız piller genelde lityum iyon tarzı, mesela 18650 gibi bu pillerden yana olacaktır. Başka bir soru da kullanacağımız bataryanın şarjı, yani nasıl şarj edileceği ve bunun güvenli şarj akımı. Mesela daha önce bahsettiğim C değeri şarj ederken değil, bataryadan bir şarj çekerken kullandığımız hesaplama. Yani o 20 amper çekmek bataryadan biz enerji kullanıyorken. Ama 20 amperle kesinlikle bataryayı şarj etmiyoruz. Genelde bir bataryanın maksimum şarj değeri 1C olarak hesaplanır. Yani bataryanın diyelim ki kapasitesi 2000 mAh. Mesela kullandığımız bir tane lityum batarya 2000 mAh. 1C olması demek yine aynı mantık. 2000'i aslında 1 ile çarpıyoruz. Değeri yine 2000. Yani bunu biz 2000 mAh, 2 amperlik bir akımla şarj edebiliriz demek. Ama bu maksimum şarj. Bataryanın ömrünü uzatmak için genelde bunun yarısı hesaplanır. Yani 2000 mAh'lik bir bataryayı genelde 1000 mAh, yani 1 amperlik bir akımla şarj edilir. Lityum pillerin iki en büyük düşmanı aşırı şarj ve aşırı deşarj. Yani aşırı kullanım. Çoğu zaman özellikle lipo olan pillerde dahili olarak BMS, işte o koruma devresi geldiği için aşırı şarj ya da aşırı deşarja karşı korur. Ama bazılarına gelmeyebiliyor. Özellikle 18650 gibi pillerde bu sistem komple yok. Herhangi bir şekilde bir koruması yok. O yüzden sizin bir koruma devresi kullanmanız gerekiyor. Mesela TP4056 çok ucuza bulunabilecek Type-C tek pil şarj modülleri var. Bunlarda aşırı şarj koruması var. Ama çoğu durumda aşırı deşarj göz ardı edilebiliyor. Bunlarda pillerin ömrünün çok hızlı tükenmesine, hatta pillerin direkt çalışmaz hale gelmesine sebep olabiliyor. Çoğu lityum pillerin nominal voltaj denir ya da standart voltajı denir. Genelde 3.7 volt en yaygın olanlarını. Farklı olanlar da var ama genelde en yaygın olanlar 3.7 volt değerlerinde oluyor. Tam dolumda da 4.2 volta kadar çıkıyor bu. İşte burada fazla deşarjdan kastım şu: pilin kullanımda minimum 3 voltun altına düşmemesi gerekiyor. Çünkü düşerse burası tehlikeli bölge. Yani kritik bölge falan diye de geçer hatta. Buraya düşen pillerin ömrü ciddi seviyede azalır. 2.5 voltun altına düşen piller genelde artık şarj tutamaz. Hatta ölü bölge olarak da söylenir burası. Hatta çoğu işte koruma devresine sahip modüller, mesela TP4056 da sanırım yanılmıyorsam bu özelliğe sahip, 2 voltun altındaki bataryaları şarj etmeyi bile denemiyor. Çünkü artık onu çalışmaz, bozuk batarya olarak değerlendiriyor. Zaten hani ben de bunu tavsiye etmem. Çünkü çok düşük bir bataryayı artık şarj etmeye çalışmak ısınmasına, hatta yangın çıkarmasına bile sebep olabilir. Eğer lityum bir pili uzun süre kullanmayacaksanız bunu saklamadan önce, yani bir yere kaldırmadan önce 3.8 volta kadar şarj etmeniz ya da deşarj etmeniz, kullanmanız
pilinin ömrünü ciddi seviyede uzatacaktır. Çünkü bu voltaj aralığında, yani bu değerlerde pilin içerisindeki bu kimyasal artık maddeler özelliğini çok daha az kaybediyor. Yani ne yaparsanız yapın pil zamanla eskiyecektir ama bu voltaj aralığında en az seviyede zamanla oluşan yıpranmalara maruz kalıyor. Hatta bu yüzden zaten mesela yeni bir telefon aldığınızda, yeni bir tablet falan aldığınızda genelde şarjı böyle %65, %70 belki o seviyelerde gelir. Çünkü o da bataryasına göre tabii 3.7 volt civarındaki bir doluluğa geliyor zaten. Fiziksel bozulmayı tespit etmede silindirik, yani katı kasalı pillerin tabi tespiti biraz daha zordur. Burada işte bunun gibi pil şarj, deşarj modülleri var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Bunlar size az çok bir bilgi verebiliyor. Yani pile yük bindirdiğinizde akımı birden düşüyorsa zaten büyük ihtimalle o pil artık kullanılamaz haldedir. Ama lipo piller, yani bu yumuşak olan diyelim pillerde tespit biraz daha kolaydır. Çünkü bunlarda ömrünün sonlarına doğru şişmeler olur. Hatta telefonlarda görürsünüz ya da açıkta mesela batarya varsa biraz şişme, bombeli olur. Bunlar artık ömrünün tükendiği, kimyasalların bozulduğu manasına geliyor. Eğer elinizdeki pil bu aşamaya geldiyse onu artık emekliye ayırmakta fayda var. Çünkü yani yangın falan çıkabilir. Batarya şarj modülü modelleri. Burada birkaç tane şarj modülüne değineyim de sonrasında toparlayalım. İlk olarak en yaygını TP4056. Her yerde bulabileceğiniz en ucuz şarj modüllerinden biri. 1S diye geçiyor. Yani bu 1S bir tane hücre, yani bir tane pili aynı anda şarj edebiliyor demek. Genelde Type-C olarak bulunuyor ama micro USB olan modeller de var eskilerde. Aşırı şarj koruması var. Yani fazla şarjdan koruyor. 4.2 volta geldiği zaman şarjı kesiyor ki pilin ömrü tükenmesin ya da yangın çıkmasın diye. Genel olarak yani bulunabilen modeller 1 amperlik bir akımla pilleri şarj ediyor. Güvenli bir akım bu zaten. Ayrıca üzerinde out artı, yani out eksi pinleri olduğu için buradan direkt batarya lehimi yapmadan direkt buradan enerji alınabiliyor. Ama dikkat edilmesi gereken diğer TP modellerde de aynı zaten. Çıkış voltajı bataryanın voltajı neyse o. Yani batarya o an mesela diyelim ki %80 dolu. Size o out çıkışlarından 4 volt veriyor. Yani size 5 volt ya da 3.3 volt vermiyor. Sizin orada bir tane daha voltaj regülatörü kullanmanız lazım eğer Arduino ya da ESP32 gibi bir şeyle kullanacaksanız. Kısaca şundan da bahsedeyim. Piyasada nadir de olsa korumasız olan modeller oluyor ama tespiti kolay. Üzerinde 2 tane ekstra entegre olması lazım. Ufak entegreler. Bunlar yoksa koruması yoktur. Bunların olduğu modelleri tercih edin. İkinci modül TP5100. Bu modül biraz daha az bilinir ama yani 4056'nın biraz daha üst modeli diyelim. Akım seviyesi 2 amper civarında, yani biraz daha hızlı şarj edebiliyor. Bunun belirgin özelliği de 2S olan modelleri var. Yani 2 pili aynı anda şarj edebilen modelleri de mevcut. Üçüncü modülümüz IP2312. Bu modülde yine diğerleriyle çok benzer boyutlara, işte özelliklere sahiptir ama bir S bir model, yani bir pili şarj edebiliyor. Diğerlerine göre avantajı da 3 ampere kadar çıkabiliyor. Yani buna 3000 mAh, belki 3500-4000 mAh'lik bir bataryayı bağlayıp hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlayabiliyorsunuz. Son olarak değineceğim de BMS devreler, en yaygın görülen 12 volt 24 voltla çalışabilen devreler oluyor. Kaç S olduğuna bağlı. Mesela genelde en yaygını 3S olanlardır ama yani bu 12S'e kadar falan çıkanlarını gördüm. Çok daha büyük olanlar var. Bunun mantığı şu şekilde. 3 tane lityum pili 18650'leri mesela ele alalım. Seri bir şekilde bağladığınızda bunların üçünü aynı anda 12.6 voltluk bir girişle şarj edebiliyor ve bunların arasındaki şarjın da eşit kalmasını sağlıyor. Şunu da belirteyim. Burada genelde yanlış olarak bilinen bir şey var. O da bu bir şarj devresi değil aslında. Bu bataryaların seviyelerin aynı kalmasını sağlayan bir devre. Tabii piyasadaki çoğu kartta artık şey geliyor. Yani aşırı şarj koruması, düşük şarj koruması, hatta kısa devre koruması olan bile kartlar yaygın. O yüzden de eğer bağlayacağınız adaptör 12.6 voltsa pillerinizi şarj edebilirsiniz. 12 voltluk adaptör de olur ama pilleri tamamen şarj etmeyecektir. Yani buna dikkat edin. Pillerinizi tamamen şarj etmeyecektir çünkü bunu da hesaplaması şu şekilde. Mesela pillerin tam dolmuş halini ele alalım. 3 çarpı, hani 3 tane pilimiz seri bağlandığı için 3 çarpı 4.2 dediğiniz zaman bu da 12.6 volta denk geliyor. Bu 3 pili tamamen doldurabilmek için bizim giriş voltajımızın bu seviyede olması lazım ki 3 pilde maksimum voltajı çıkarabilsin. 3 pillik, 6 pillik işte bu grup bağlantılarda bir işte sorun var ki bu pillerden bir tanesi bile bozulsa diğer pillerin bozulmasına sebep olabiliyor. Çünkü aralarında bir pasif balans sistemi var. Eğer bir pilin voltajı diğerlerinden düşükse o pilin seviyesine diğer piller düşeceği için o pil eğer bozuksa, mesela 2.2 volta düşmüş ya da 2 voltun altına düşmüşse diğer piller de gereksiz yere voltajını kaybediyor. Bu sefer ne oluyor? Onlar da kullanılmaz hale geliyor.
O yüzden de mesela yeni şarj tutmayan akıllı süpürgelerden özellikle çok çıkar. İşte eski mesela laptop bataryalarından olabilir. Mesela normalde laptop şarj tutmuyordur ama çıkarırsınız o pillerden 3 pilden ikisi kullanılabilir halde olabiliyor. İşte daha önce bahsetmemin sebebi de buydu zaten. Hani eski laptop bataryalarından falan çıkarılıp kullanılabilmesi genelde daha yaygın oluyor yani. Bizim işimize yarıyor. Her zaman insanları sıkmamak için videoyu kısa tutmaya çalışıyorum ama hep bahsedilecek, atlayamayacağım şeyler oluyor. Video o yüzden biraz uzun oldu. Ama bunun gibi işte bilgi verici videoları daha fazla görmek istiyorsanız yorum olarak bırakın ya da işte beğeni atın ki ben de ona göre ileride videolar tasarlayabileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.